Otomobil kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda BYD'nin en hızlısı BYD Seal'i inceliyoruz. Daha önce BYD'nin Türkiye pazarına giriş yapacağı ile ilgili bilgiler vermiştik. O videoya sağ üstten ulaşabilirsiniz. Kısaca bahsetmemiz gerekirse ALC Türkiye Distribütörlüğü'nde Türkiye'ye giriş yapacak. Son yapılan açıklamalara göre 2023 yılının son çeyreğinde modellerin tanıtması bekleniyor. Aynı zamanda BYD'nin Türkiye'ye getireceği modeller hakkında da bilgiler vermiştik. Ama o videoya eklemediğimiz bir araba daha var. O da BYD'nin en hızlısı Seal. Peki neden en hızlı diyorum? Bunu da otomobilin teknik detaylarını paylaştığımda göreceksiniz. Öncelikle BYD Seal İF Tasarım Ödülü'nün sahibi olmuştur. Sporculuk ve zarafeti yansıtan X şeklindeki ön tasarımıyla deniz esintili bir tasarım harikasıdır. Düşük ön profil, kaputtaki çizgiler, ince aydınlatmalar ve C form oluşturan gündüz ledleriyle bunların yanı sıra tamponda bulunan hava kanalları, sportif bir hava katmış aerodinamik jantlar, gizli kapı kolları ve yüksek omuz çizgisi göze çarpıyor. Bu noktada Tesla Model 3'e benzetebilirsiniz. Stop lambalarının şekli ise nokta matrisine yerleştirilmiş ve tüm arka kısmı boyunca devam ediyor. Bu noktada da Taycan'ın stop lambalarına benzetebilirsiniz. Ayrıca önde olduğu gibi arka bölümde de büyük bir difüzöre ve hava kanallarına yer verilmiş. Bu aracın arkasında 400 litrelik bagaj bulunurken aynı zamanda kaputun altında da ekstra 53 litrelik bir depolama alanına sahiptir. Tasarım ödüllü bu aracın dışı bu şekildeydi. Bir de içinde neler varmış ona bakalım. BYD Seal'in iç mekanı oldukça dikkat çekici bir tasarıma sahip. 3 kollu direksiyon simidi kontrol düğmeleriyle donatılmış ve görsel olarak hoş bir görünüme sahiptir. Konsoldaki hava menfezleri tasarımın bir parçası olarak düşünülmüş ve genel estetiğe katkı sağlamış. Hem sert hem de yumuşak yüzeylerin kullanımı iç mekanın kalitesini yansıtıyor. Aynı zamanda kapı içerisinde ve konsolda süet benzeri bir döşeme dikkat çekiyor. Araçta gözünüze çarpan bir diğer özellik ise tablet ekranlar. Sürücünün hemen önünde 8.8 inç dijital gösterge paneli ve merkezde 15.6 inçlik dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Ve bu büyük ekran dönebilen bir yapıya sahip. Merkezdeki 15.6 inçlik dokunmatik multimedya ekranı aslında bir laptopun boyutu kadar diyebiliriz. Standart laptopların ekran boyutları da 15.6 inç. Bunların yanı sıra ön camda yansıtılan sanal gösterge paneli de dikkat çekiyor. Orta konsolda ise iki telefonu aynı anda kablosuz olarak şarj edebilen bir ünite, kompakt bir vites kolu ve daire şeklinde düzenlenmiş düğmeler yer alıyor. Panoramik cam tavan ile gökyüzünün keyfini çıkarırken ısıtmalı ve ergonomik spor koltuklarla rahatınıza bakabilirsiniz. BYD Seal'in teknik özelliklerine de bir göz atalım. BYD Seal'in 82 kWh bataryası yaklaşık 570 km menzil sunuyor. Bununla birlikte 150 kW hızlı şarj ile sadece 26 dakikada %30'dan %80'e şarj edebilirsiniz. BYD 28 yılı aşkın süredir batarya endüstrisinde öncü bir isim olmuştur. En son devrim niteliğindeki Blade batarya dünya genelinde en güvenli pillerden biri olmasını sağlayan sıkı koşullarda bir dizi testi başarıyla geçmiştir. Aynı zamanda Blade batarya 5000'den fazla şarj ve deşarj döngüsüyle uzun bir batarya ömrüne sahiptir. Aynı zamanda alan kullanımı geleneksel batarya paketleriyle karşılaştırıldığında %50'den fazla arttırılmıştır. Bu da gelişmiş enerji yoğunluğu sağlar ve daha uzun bir menzil sunar. Gelelim BYD Seal'in motoruna. 390 kW'lık yüksek performanslı elektrik motoruyla 4 tekerlekten çekişli versiyon sadece 3.8 saniyede sıfırdan 100'e ulaşabiliyor. Bu özelliklerle Tesla Model 3'ün uzun menziliyle yarışabilir. Tesla tarafında menzil 630 kilometreye çıkarken 0-100 hızlanma noktasında 4.4 saniye ile BYD'nin gerisinde kalıyor. Bununla birlikte BYD Seal'in Fransa'da 45.000 avrodan satılacağını ve rakiplerinden Model 3'ün fiyatı yaklaşık 42.000 avro iken Renault Megane E-Tech'in fiyatı ise 44.500 avro. Böylelikle Fransa'da gayet rekabetçi bir fiyat sunuluyor. 1.5 milyon TL'den satılırsa TOG T-Onix ile de rekabet edebilir. Tabi kasa olarak rakip değiller. BYD 2023 yılının son çeyreğinde araçların tanıtmayı planlamaktadır. Bu noktada Avrupa'da satılan BYD Seal Türkiye'de gelir mi bilmiyoruz. Ama Türkiye'ye gelirse
Tesla Model 3 en büyük rakibi olacaktır. Fiyat konusunda cazip olan pazarda üstünlüğü alabilir. Tesla ilk olarak Model Y ile ülkemize giriş yaptı ve bugüne kadar 5000 araç teslimatı gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra Eylül sonuna kadar bu sayının 8000 olması bekleniyor. Böylelikle rekabetçi bir fiyattan giriş yaparsa BYD'nin de insanlar tarafından tercih edileceğini düşünüyorum. Bu videoda sizlere BYD Seal hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.